Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir tatil günü, güzel bir bayram olsun diyelim hepimize. Şimdi bugün çok önemli konular var. Bir tanesi Haluk Levent devam ediyor. Niye? Toplumun yozduğunu gösteriyor. Buradaki ben en önemli soruyu tekrar tekrar sormak istiyorum. Niye bu kadar beklediniz? Yani şova dönüşsün diye mi? Herkes iyice bir dolandırılsın, işi sağlama alalım diye mi? Adamın madem kumar alışkanlığı ve geçmişten gelen sıkıntıları vardı. Bugün çıkıp bunu e, söyleyen gazeteciler var değil mi efendim? Fatih Altaylı söylüyor. Ben tanırım diyor. Onun diyor kumar alışkanlığı hep vardı. İşte ne yönde gidiyor bilmiyordum. Aileden zengin bir adam değil. Kendi parasıyla oynasın bu işi. Sahne dediğinden kim ne kadar para kazanıyor ki? Zaten bu işi yapsın. Şimdi neden bunca yıl beklendi de herkes şimdi bir kabardı? Bir önce bunu düşünelim. Niye deprem zamanı kimse konuşmadı? Niye şaibeli denmedi? Niye dernek vasfı elinden alınmadı? Neden bunlar olmadı? Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Burada sorulması gereken tek şey zamanlama. Hani şu anda bir böyle herkesin göz önünde, göz arkasında, sağda solda, teşekkürler Gülay ablacığım. Herkesin merak ettiği bir konu var. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki tamam, Akın Gürlek'le birlikte, Adalet Bakanlığı ile birlikte yıllardır aydınlatılamayan dosyalara bir aydınlık geldi filan ama yani kendimizi de geri zekalı hissetmiyor değiliz. Bu adama biz yıllarca para vermişiz. Yani ben vermedim Allah'a çok şükür de. Güvenmişler. Deprem zamanı Haluk Levent'e verin daha çabuk ulaştırıyor falan dedikoduları çıkmış. Ya bu adamın şaibeli geçmişini, kimsenin şaibeli geçmişini halk doğru düzgün bilmiyor ki. Piyasanın içindeki 3-5 kişi biliyor. Fatih Altaylı bu kadar iyi bir gazeteci. Şimdi söyleyeceğini niye o zaman söylemiyor? Niye o zaman önlem alınmıyor böyle bu gibi şeylere? Bu bir. İkincisi, Başaran Holding'in sahibi kızını uçak kazasında kaybeden ve işte kız çocuklarını korumak için bir sürü hayır yapmaya kalkan 60 milyon dolarlık arsayı verip de karşılığını Haluk Levent'ten alamayan beyefendinin de bunu ederinden çok fazla paraya satıp onun da kar etme amaçlı yaptığı, işte ne bileyim normalde çok bonkör bir insan olmadığı söylentileri var. Ne fark eder? Hani neye gidene ava giden avlanır, ne fark eder? Hayır için yapmış, bunun için yapmış. Sonuçta verdiği malın karşılığını alamamış. Ortada. Üçüncüsü, Haluk Levent'in suçlu olduğuna dair işaretlere bakacak olursak. Kaçarken yakalanıyor abi. Ben suçsuzsam niye kaçayım? Ve bugün şöyle bir açıklaması var Haluk Levent'in. 3 gün sonra olsaydı tapuda işler aksıdı. 3 gün sonra olsaydı bu konuları konuşmuyor olacaktık. Ama Haluk Levent'in tek problemi bu Başaran Holding değil ki, 60 milyonluk arsanın bedelinin geri alınamaması değil ki. Tek sorun o değil ki, başka bir sürü sorun var. O yüzden burada konuşulan konulardan en önemlisi bence kaçıyor. Niye? Konuşursam ortalık karışır, bombalar patlayacak diyor. Kime aba altından sopa gösteriyor? Ortakları kim? Tedirgin olan acaba kamu kurum veya kuruluşlarında insanlar mı var? Acaba mı? Bir sürü sıkıntı var ama son durum ne derseniz artık adliyede. Yani gözaltı süresi bitti, muayeneden geçti, adliyeye sevk edildi. Şimdi tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı? İşte şimdi bu konuşulacak. Göreceğiz. Herhalde bu durumda artık %99,9. Evet. Ahbap çavuş ilişkisi güzelmiş. İşte çavuşlar kim? O bomba iddialarla geliyorum dedi. Bu son görüntüsü. Yani bir saat olmadı. Adliyeye sevk edildi. Gözaltı süresi sona erdi resmi olarak. Şimdi artık tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilecek. Yargılanacak tabii ama tutuklu olarak olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk gözaltına alındığı saatler ve orada yaptığı açıklamalarla ilgili şöyle ortaya karışık bir şey var. Onu da verelim. Niye gözaltına alındınız? Biraz sonra. Onları çok seviyorum. Çok seviyorum. Desteklerini bekliyorum. Sadece evet,
Çok şeker. Al onu. Şekerini tamamen. Beni çekmeyin, takip yapacağım. Mahkemeye çok çekmek. Bunu çektiğim için. Elini sıkıştırıyorsun. Evet, doğru. Haluk Bey mahkeme kararı yol açın, yol açın. Verecek bir şeyim yok. Her şey ortada. Ben aradım. Şu an kaç şey içinde kalkıyoruz? Dur bir dakika. Çek şeyini. Tamam. Şimdi fark ettiyseniz Haluk Levent'e ters kelepçe falan takılmadı. Bu kadar insanın canını yakmış eğer doğruysa, iddia doğruysa. Bu kadar insanın vicdanını sömürmüş, iddia doğruysa. Böyle bir insana ters kelepçe takılmadı. Kelepçesi gözükmesin, itibarsızlaşmasın diye. İşte palto taşır gibi yaptırıldı. Aman kelepçeyi göstermeyin denildi. Şudur denildi, budur denildi. Ama Deniz Göktaş'ı tam dört kere ters kelepçeyle, yani bir fikir suçlusunu, eğer suçluysa, fikrini söylemek suçsa, yani normalde düşünmek ve konuşmak suç olmamalı. Eğer ben düşündüğümü söylüyorsam, burada da beni on binlerce kişi alkışlıyorsa yıllardır, onu alkışladıkları gibi, o zaman hepsi suçlu yani. Öyle düşünen herkes suçlu. Onlar da mutlaka yanlarındakine söylüyordur bu düşüncelerini. Öyle bakmak lazım olaya. Deniz Göktaş sadece 50 santim daha onlardan yüksek durup bir standın üzerinde sahnede söylediği için mi suçluydu? Deniz Göktaş'a ters kelepçe taktırılıp, bak, fikir suçlusuna, arkadan 4 kere çekim yapılıyor ki en etkili ve işte öyle ters kelepçeli adamı biz aldık kafa kola gözüksün diye. Ama Haluk Levent'in eğer böyle suçu sabitse, ki öyle gözüküyor, öyle de olacağını düşünüyorum, en azından öyle çıkacak. Bu kadar yani herkese aynı nezaket uygulansın. Zaten bu adamlar bir yere kaçacak değil ki. Üstelik Haluk Levent kaçmak üzere yakalanıyor. Uçakla kaçamadığı için İzmir'e gidip tekneyle kaçma planları yaparken yakalanıyor Bursa'da. Neden? Neden fikir bu kadar tehlikeli bu ülkede hep? Üstelik bir haber daha öğrendim. Sadece Deniz Göktaş değil, bir kızımızın, komedyen, yaptığı Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı bir espri nedeniyle 5,5 yıl hapis cezasına çarpıtıldığını öğrendim. Tabii ki cezasının hükmü ileriye bırakılıyor. Yani şimdi alıp da onu 5,5 yıl hapise atacak değiller. Ama neden? Neden diye sormadan yaşanmaz. Farkındalıksız yaşanmaz. Farkındalıksız bitki gibi hayatta kalınır. Sorgulamıyorsanız yaşamıyorsunuzdur. Ne yaşadığınızı bilmiyorsanız yaşamıyorsunuzdur. Yani bitkiden tek farkı ne insanların? Düşünmek ve yaşam anlamı arayışı, öyle değil mi? Yaşam anlamını aramayan ve olup biteni sorgulamayan kimse yaşamasın, daha iyi arkadaş. Bitki yani, çünkü zaten. Şimdi evet, diğer haberde de 5,5 ay hapis. Niye? Kanuni Sultan Süleyman esprisi yüzünden. Ne diyeceksin? Başka bir şey diyemiyorsun. Zamanında Semra Özal çıkmıştı. Çok komikti. Bayağı pelesenk olmuştu. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi. The Great Lawmaker diyecek. Dünya öyle bilir Kanuni Sultan Süleyman'ı. Müthiş, yani en büyük kanun yapıcı. The Great Lovemaker demişti. En büyük aşk yapıcı demişti. Önde kraliyet ailesi oturuyordu. İngilizce konuşuyordu çünkü. Gülmekten ölmüştü. Bak, bu kameralara yansımıştı yani. Hani öyle anılar var bu ülkede. Hani. Tövbe estağfurullah. Bir de efendim, çok konuşan çok hata yapar. Hele boş konuşan daha çok hata yapar. Bunlardan biri Yeşil Elma'nın oyuncusu, o yeşil gözlü kız. Şimdi onun da bir sahnede gafı olmuştu bu Ahbap Derneği ile bir işte bağış yapanlarla filan ilgili. O bir kendini savunmalara kalkmış. Abi sus otur ya. Özür diledin, sus otur, ne mıncırıyorsun? Kimse, sana 2 tane laf ettiler, sonra sustular. Türk insanı sarışın yeşil gözlü saftoroz birini affetmesi çok mümkündür yani. Bir sonraki projede unutulur. Hemen sivrilme. Bu kadar çok konuşma, çünkü konuşursan altın dolu değilse çok hata yapar ve çok dilinin cezasını yersin.
Başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. Yani buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese. İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider. Neyse, yani ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor. Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. İşte böyle kakkara kukkara laf geçirirsen öyle oluyor işte sonunda. Böyle de yorumlanıyor. Alkışlanmışsın, zaten o alkış için yapmışsın. Sanatçı protesttir ya. Orada da kendi camiandan bir iki kişi bulunca sempati oyu kolaydır. Ama sonra da bunun ağır bir yükü vardır. Bunu kaldırabileceksen yapacaksın. Yani dilin sivri ise bizim gibi küçülebileceksen yapacaksın bu işi. Yemiyorsa yapmayacaksın. Böyle bir hayat var yani. Şimdi tabii bu böyle kimi sıkışanlar Mustafa Kemal der, kimi sıkışanlar başka bir şey, tam tersi bir şey der. Böyle bu ülkede insanların inançları, değerleri kullanılıp sömürülüp durur. Sus otur, sarışınsın, yeşil gözlüsün, çocuk yapmışsın, bir rol gelir unutulur. Fikir adamı değilsin, kanaat önderi değilsin, hiçbir şey değilsin. O yüzden fikirlerini de çok ciddiye alınacağını düşünmüyorum zaten. Çıkıp açıklama yapmana hiç gerek yoktu, kendi kendini yaktın. Şimdi efendim bir başka konu. Bu arada tutuklanırsa, tutuklanma haberi gelirse hemen paylaşacağım sizinle, şu an savcının karşısında da. Haluk Levent'e güvenenlere bir darbe daha, bombayı bekleyin haberi var. Haluk Levent bombayı bekleyini kendi söylüyor biliyorsunuz. Yani bu ahbap ve çavuşları mı açıklayacak acaba? Kamu görevlilerim bunlar, bomba ne? Onu merak ediyoruz. Ve tekrar ediyorum, yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım diyor. Ben diyor insanlara paralar yolladım diyor. Bunu kabul ediyorum. Çünkü diyor benim diyor hesaplarımda sıkıntı var. Geçmişten dolayı kısıtlamalar var. O yüzden diyor yaptım bunları diyor. Ve onun arkasından da şunu diyor. Açıklamalarda hep ama böyle bak arkadaş, şimdi bana borç verirsin 10 bin lira 50 bin lira. Bilemedin 100 bin lira borç yollarsın bana. Bunun açıklamasına borç yazılır da 120 milyonun da açıklaması borç olmaz abi ya. 120 milyon borç öyle banka havalesiyle altına borç yazılarak verilmez yani. Hani o yüzden pek inandırıcı da gelmiyor bunlar. Şimdi efendim Haluk Levent'e geçeceğim. Tutuklandı mı tutuklanmadı mı ne oldu belli olacak. Zaten bütün konu o memlekette. Çünkü Haluk belki hiç bu kadar meşhur olmamıştı. Çünkü kamu vicdanıyla oynadı ve ona inanan bir sürü insan oldu. Ve kütür kütür dolandırdı. 3 lira 5 lira değil yani. Dolandırdı iddiası var diyeyim. Hiç olmazsa. Öyle diyeyim. Şimdi biliyorsunuz Kubilay Kalaycıoğlu davası. Bu davada da dün büyük olaylar çıktı. Aile Canbay'dan nefret ediyor. Bence de edilmeli. Oğlunun başını belaya sokup da kızın çalıştığı yerin önünde gece serseri gibi bekleyen o. Gel götürelim yengeye, kapıda onu ikna et. Neyin kapısı bu ya? Ve hiçbir şeyde yapılmıyor bu Canbay'a ha. Yani gel kardeş sen de bir ifade ver, bir alalım seni içeri. Sen bir kadının özgürlüğünü kısıtladın. Bak bu suç. Şu anda biri kapınızda bekleyip sizi gözetliyorsa ve siz görüşmek istemiyorsanız polise haber verirsiniz. Polis gelir onu dağıtır. Hayırdır der, neyi bekliyorsun? Seda'yı, seni görmek istiyorum. Hayır, ne bekliyorsun, hadi yürü der yani. Bu suçtur, bunu yapın. Ama kadın bunu yapmıyor tabii. Sorun da oradan çıkıyor. Şimdi Canbay'ın yanında bu çocuğun ne işi var? Hadi çocuk saf dedik. Canbay suçlu arkadaş. Senin özel ilişkinden el alemin ne ilgisi var? Bunu hep söylüyorum ve neden bu kadar kolay atlattı diye hep merak ediyorum. Baba da diyor ki bu diyor gitti işbirliği yaptı diyor onlarla diyor ve baba büyük sinir krizleri yaşıyor. Sinirli babayı bir verelim. Oğlu dedi beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin, mezardan çıkarın getirin diye bağırdım. Bana karşılık verdi. Ben ona bağırdım tekrar. 3-4 kere belki bağırmışımdır. Sinirlendim. Hakim de bizi dışarıya çıkarttı. Ben de dışarı çıkınca moralim çok bozuk. O sinirle duvara yumruk attım. Duvarda bir hasar oluştu. O yüzden karakola aldılar. Ben dedim kendim hasarı verdim. Benim hatamdır. Ben bunu karşılarım dedim. Bana bildirecekler masrafını. Ben onu ödeyeceğim. Çünkü kamu malı. Ben niye zarar vereyim? Ama o sinirle vurdum ben.
duvara vurduğunu açıklıyor burada. Çünkü arada mahkeme arasında zaten salondan da çıkarılıyor. Kızımın beraatini istiyorum dediği için Zuhal Hanım'a sinirleniyor. O anlar var. Sinirlendiği o duruşmadaki anları da getireyim. Terbiyesiz etmiyor. Cemil Bey durum nedir? Ben Yalçın Anyal'ı Can Bey'in ifadesi tarzı ifade verecek. Onu destekliyor şu an. Ne dedi tam olarak? Yok dedi, onun ifadesi doğru, ilk verdiğimizde şoktan düzgün veremedik bilmem ne tarzında yaklaşım gösteriyor. Öyle söyledi. Tabii. Yani başka bir şey beklemiyorum ben zaten. Normal yani. Normal. Allah gelin yeri bırak. Şimdi özgür ifade edin. Karışamayız ama Allah belasını versin. Allah belasını versin. Yalan söyleyeyim, Allah belasını versin. Evet. Arada da bunlar yaşandı. Gelelim Canbay'a. Abi bu Canbay'ın şu pişkinliği beni öldürecek ya. Adam gayet rahat yani. Deniz topundan bahsedermiş gibi olayı anlatıyor yani. Arkadaşımız öldü ama işte tam öldü. Acılı sadece ağız başka söylüyor. Vücut dili, mimik, jest ve o çenebazlığı başka. Karşı tarafa Hayır davayı hayır böyle sattığını bir şey zaten söyleniyor. sorma, böyle bir şey sor. Bana itham edilmesi bile benim çok zoruma gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir soru ya? Benim kardeşim öldürecek, ben neye anlaşacağım ya? Bana bana ne vaat edecekler? Bana diyor ki sen diyor karşı tarafla anlaşın. Ben karşı taraf bana ne verebilir ya? Kardeşimin canı geri gelecek mi? Hayır. Çok iyi anlıyorum ama bir dakika. Kimliği alabilir miyim senin kimliğini? Hocam siz de buradayken soralım, yayında Hocam biz vereceğim. şikayetçi olduk. Hayır o konu o değil. Şikayetçi İddiayla olmadı diyor ilgili. bana. Ben şikayetçi olmadıysam nasıl benim şikayetçi Daha olmam önce var? Yalçınay'ın buraya gelmeyeceği konusunda anlaşma Abi var mıydı? bak böyle bir şey konuşuyor, tamam mı? Yalçın Ayda dedi ki gelmiyorsun. Okey. Sabah annesine evrak gelmiş. Kadın tir tir titriyor, ağlamış buna. Bu da bir geldi burada duruyor. Şimdi tamam buraya geldi diye bu çocuk zaten katılmak zorunda değil ki. İkna ederiz. Deriz ki gelme kardeşim. Bu çocuk buraya geldi diye biz davayı sattık, öyle mi? Ya böyle bir yaklaşım olabilir mi ya? Çocuk daha ifadesini vermemiş. Neyin satışı bu ya? Evet, aile cenazeden beri istemiyor bu çocuğu ortamında ve şimdi ifade vermeye gelen çocuk da arkada oturan çocuk. Hangi çocuk o? Hani şu arabadan fırlayıp yardım çağırıp düz yola koşup veya telefonla insanlara normal telefon açacağı yerde duvara tırmanan var ya, bir tane garip grup bir şekilde nedense duvara tırmanan. Yani kaçma eğiliminde olan çocuktan bahsediyor. Ben anlamıyorum. Bu çocuğu da dediğim gibi hiç suçsuz filan bulduğum yok. Gayet de şüphelerim var. Sattı satmadı davası değil ama bu işin müsebbibi denir ya. Müsebbibi. Yani sorumlusu bu çocuk zaten. Bir kadının kapısında bekleyerek yaptığı acayiplik bu. Şimdi efendim gelin, artık hepimiz acayipleştik, açık konuşmak gerekirse. Normal insan kalmadı ya. Normal insan kalmadı. Parasızlık, ilişkilerdeki sevgisizlik, cinsellikteki ucuzluk yaptı bunları. İnsanların değerinin azalması, insanların parayla alınıp satılması, her şeyin para olması yaptı bunları. İşte 11 yıl seni bekleyemem diyen Şişli'deki kadının feryatları. O adam da polise bekledim beni için. Orospu! Şikayetçi! 11 yıl sevgilisini bekleyemez. Hiç böyle bir şey yaşıyor. Burası Şişli Bomonti. Hani genelde veriyorduk ya, Esencilis'ten, Esenyurt'tan haberler böyle falan. Hani al, İstanbul'un en zengin semti. Yani neden? Araba en lüks araba. Neden? Neden arkadaş? Çünkü insanlar kendilerini artık parayla alıp satıyor. 11 yıl tabii ki bekleyemez. Ama bunu 2. yılın sonunda söylemeliydin. 10. yılın sonunda değil arkadaş. Kadınlarımız akıllı olup 3-5 kuruş paraya kendinizi kullandırıp 11 yıl. Derdin evlilik çocuksa 11 yıl kimse beklenmez. Senin evlenecek, hayat kuracak, yol yürüyecek adam 2. yılın sonunda bunu söyler ve kesinleştirir. Normalde 1. yılın sonunda geleceğe dair plan yapılır. Bir erkek evlenmiyorsa seninle evlenmiyordur. Senden ayrılır. Bak görürsün, 6 ay içinde başkasıyla evlenir. Şaşırıp kalırsın. Çünkü sen yeterince onun içine sinmemişsindir. Net bilgi. O yüzden kimseyle
Vakit kaybetmeyin niyetiniz evlilikse falansa filansa. Bir başka olay Bodrum. Arkadaş Bodrum'a tatile gitmişsin, tamam mı? Plajdasın. Allah'ın plajı. Tamam, oteller gasp ediyor. Beachler gasp ediyor plajları. Pislik tekne. Koskoca tekneler koca koca tonozlarını böyle gerdire gerdire. Ne yanlarına kayık sokuyor, ne çadır sokuyor, ne yanlarında yüzebiliyorsun. Güzelim koylarımız onların parasını ödemediği terörle dolu. Doğamızı katletmişler devasa halleriyle. Rezillik, görgüsüzlük. Gelip bir hafta tatil yapacaklar diye orada denizleri zapt etmiş, manzarayı bile bozmuş durumdalar. Ama bir de plajda ulan bir tane kıçınız var, bir tane havlu sereceksiniz ya. O kadar yani. Şu hale gelinir mi arkadaşlar? Ben söyleyeceğim size, bakın görün. Yer kavgası bu. Havlunu nereye serdin kavgasından gelinen son nokta. Bizim cahiller sabah 5.30'da çıkıp havlu sere sere bir şeyler yapıyordu ya arkadaş. Allah ya. Ay manyak mısınız? Allah ya. Ay manyak mısınız? İşte bu da neremi serdin kavgası. Arkadaş tatil mi kalır? Artık şu saatten sonra nereye ne serersen tadı mı kalır? Siz delirdiniz mi? Derdiniz ne? Yani tamam abi, oraya o gün o sermiş. Babanın tapulu malı mı? Yarın da sen ser. Ben serdim, hep burada oturuyorum. Sen kalktın, ben oturdum. Havlumu koydum. Senin havlun 15 saat orada yerini mi tutacak? Anlamadım ya. Havlunla kalkar gidersin. Döndüğünde boşsa oturursun. İnsanların bu benim havlu koydum. Bana ne havlum, bekçi mi? Yani nedir yani havlum? Ben saygı duyuyorum, abicim mi diyeceğim havluna? Tamam havlu abim, sen oturuyorsun, helal mi diyeceğim? Bana ne senin havlundan? Bütün öğleden sonra 6 saat yer kaplayacak havlular. Bu cehalet, bu görgüsüzlüğü bırakın. Boş bulduğunuz yere serin. İnanın bana, insanların oturup oturacağı 1 saat 2 saat sonra denize giriyor. Kaldır havlunu, gir denizine, çık denizine, bir yere giderken al. Herkes otursun, dönüşünde yer değiştir, daha güzel bir yerde otur yani. Yani bu kadar her şeyi dert etmek var ya. Of 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 of. İnsanları hasta eder hale gelmiş. Bak şu abim gibi neşeli ol. Biraz kafası iyi galiba burada neşelenirken. Yunus'la aşk yaşayan abime döndür kendini. Yalnız Yunus'u denizde yaşadığını unutmuş abim. Çıkarıyor Yunus'u böyle havada papağanmış gibi. Oksijenle uzun süre yaşayacağına inanıyor tabii. Çünkü o kadar bütünleşmiş burada Yunus'uyla. Bak böyle tatlı neşeli kafayla gezersen, tövbe estağfurullah, olumlu bakarsan hayata. Güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bebiş, bebiş. Sen anneni kayıp mı ettin? Bal yüz seni. Seni, sana kurban olsunlar. Ya, iyi ki bir hayvansevere denk geldin bebiş. Senin için bir sürü balık istedim şu anda. Okey. Seni çok sevdim. İyi ki varsın. Allah zeval vermesin. Yolun bahtın hep açık olsun. Hadi, hadi güzelce açığa git. Hadi. Hadi güzelce açığa git. Hadi. Hadi bay bay. Allah'a emanet ol. Hadi bebiş. Bebiş. Oy kalbi ne güzel atıyor. Yalnız 3.000 lira olan kilosu mercan balığını da orada Yunus balığına getirmeye çalışmaları komik yani. Ama bak, hayata bu tarafından bakın. Şimdi burada benim kanadığım tek şey, Yunus balığının oksijenle yaşayan bir, evet Türk kahvesi aynı şey. Pomeranian sever gibi kaldırmış Yunus'u. Aman da çok sevdim. Oğlum mu suyla yaşıyor. Sok kafayı arada suya. Böyle 15 dakika dışarıda durmaz Yunus balığı yani. Garibanımın ağzına da bu kadar balığı dayamışlar mercanı. Ama o da kopamıyor, çok şeker. Ne olur hayata bu tarafından bakın. Özellikle bu iğrenç haberlerin arasından sizi sıyırıp böyle nonnik haberlerin arasına verme nedeni bu.
Böyle insanlar da var. Çünkü kötü dünya sendromu. Herkesin her şeyin kötü olduğunu düşünürsek evden çıkmaz, kafayı üşütürüz. Anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu yaşarız. İyi ve güzel insanlar da var. Canlılar var, hayvanlar var, minnaklar var. Yani mutlu olmak isteyene her zaman bir kapı var. Ben de bu kapılardan birini kendim aralıyorum ve Ayon kulübüme devam ediyorum. Burada reklamımı yapayım, göstereyim. Benim kendi kulübüm olduğu için rahat rahat söyleyeyim. Buraya girip dolduruyorsunuz. Ayda 1000 lira bir ücreti var. 30 gün yüz yüzeyiz. Ben 30 günde oradayım. Çok değerli dünyanın her tarafından üyelerimiz var. Doktorlar, kürsü sahibi hocalar, sizin gibi düşünen insanlar. Yani burada benim yorumlarımı beğenen, aynı kafada olan, eğlenceli, kendinin en iyi versiyonu olan ve bir şey öğrenmeden uyumak istemeyen insanların yeri orası. Bazen de sırf dertleşmek için açıyoruz orayı. Gündemi konuşuyoruz, tartışıyoruz yüz yüze. Siz de konuşuyorsunuz. 1000 liraya 30 gün. Toplasan 90 saat, 3 saat falan sürüyor ama hepsine girmek zorunda değilsiniz. Kendi aramızda yurt dışından başvuruyorsanız, çok yurt dışından başvuran var. WhatsApp numaranızı yazın çünkü WhatsApp'tan geri dönüyoruz telefonla. Ben bizzat arıyorum herkesi. Ve müthiş bir sinerji yakaladık. Doğru kullanmayı bilene harika bir platform. Gerçek dostların platformu. Birbirine yardım eden, destekleyen, eğlenen, gülen bir platform. Kendimizin en iyi versiyonu olmak için bu var. 20-23'ünde 20 Temmuz 23 Temmuz arası benim meşhur mutluluk kampım var. Yine Alaçatı'da geçen sene fiyatıyla çok iyi bir otelde 7-24 4 gün 3 gece her şeyin dahil olduğu alkol hariç güzel bir kampımız var. Ona da bekliyoruz sizleri. Katılmak isterseniz alkol hariç derken fiyata dahil değil. Kullanabilir isteyenler, yani o bizi ilgilendirmez. O da çok güzel geçiyor. O bir imza gerçekten. Hiç kimsenin hayatı aynı olmuyor kamptan sonra. Orası kesin. Ve diyeceğim ki hayat kısa, kuşlar uçuyor. Madem öleceğiz, yani daha doğrusu öleceğimizi bile bile yaşayan canlılarız. O kadar bu işi çabuğa getirmeye, ucuza getirmeye, adileştirmeye gerek yok. Farkında olmadan yaşadığımız her an hayatta kalmak zaten. Yaşamak anlamına gelmiyor. Hissetmeden veya düşünmeden yaşadığımız her şey de öyle. O yüzden gelin hep birlikte farkındalıkla, yani şu cırcır böceğinin, şu kuş sesinin farkındalığıyla yaşayalım. Birbirimizin acısının, sevincinin farkındalığıyla yaşayalım. Biz sokakta birbirimizin plajda saçını yolmak yerine Yunus balığı sevenlerden olalım. İnşallah. Hoşça kalın, sevgi ve saygımla efendim.